Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmak, kalp damar hastalıklarından korunmanın en temel adımını oluşturuyor. Ancak başta kalp sağlığı olmak üzere vücudumuzun tüm organlarını etkileyen spor, bilinçsizce yapıldığı takdirde yarar yerine zarar verebiliyor. Doğadaki sağlık ekibi spor yaparken yapılmaması gereken hataları sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Spor, kalp sağlığı için çok önemli. Ancak başta kalp sağlığı olmak üzere vücudumuzun tüm organlarını etkileyen sporun bilinçli yapılması gerekiyor. Bilinçli yapılmayan spor bazen kalp krizini bile tetikleyebiliyor. Sporun kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini önemli derecede azalttığı birçok uzun dönem çalışmayla kanıtlandı. Dolayısıyla kalp sağlığını korumak isteyen kişilerin yanı sıra mevcut bir kalp hastalığı olan kişilerin de egzersiz planı oluşturmaları ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeleri yaşamsal öneme sahip. Çok sayıda kas gruplarını eş zamanlı çalıştıran tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, hafif tempolu koşma gibi egzersizler kalp kası ve damarlarına olumlu etki sağlayan spor türlerini oluşturuyor. Sporun bilinçsizce yapıldığı takdirde zarar verebildiğine dikkat çeken kardiyoloji uzmanları, spor yaparken kalbinizi yormamak için bazı kurallara dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor. Şimdi gelin spor yaparken uymanız gereken tavsiyeleri ve asla yapılmaması gereken hataların hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Spor yaparken mutlaka su için. Spor yaparken kaybedilen su ve mineral, tansiyonda ani düşmeye ve bunun sonucunda bayılmaya yol açabiliyor. Bu nedenle egzersiz arasında veya sonrasında yeterince su, ihtiyaç halinde ise mineral içeren içecekleri mutlaka tüketmelisiniz. 2. Her gün 10.000 adım atın. Yapılan çalışmalara göre günlük düzenli olarak atılan 10.000 adım kalp sağlığı için çok önemli. Öyle ki 10.000 adımlık tempolu yürüyüş kan damarlarının sertleşmesini önleyebiliyor, kan damar basıncını ve kolesterol seviyesini düşürebiliyor. Çalışmalar yürüyüşün bu önemli etkileri sayesinde kalp krizi riskini %20 oranında azalttığını ortaya koyuyor. Ancak etkili olabilmesi için yürüyüşü her gün düzenli, en azından gün aşırı yapmaya özen gösterin. Günde 4-5 kilometre yani 10.000 adımlık mesafe ortalama 45-50 dakika sürebiliyor. 3. Nabzınızı sık sık kontrol edin. Spor yaparken nabzın kontrol altında olması da önem taşıyor. Zira nabız, hedeflenen hızın üzerine çıkarsa baş dönmesi, denge bozukluğu ile bayılma gibi sorunlar gelişebiliyor. Kalp hızınızın 220'den yaşınızı çıkardığınızda kalan sayının %50 ile 70'i arasında olması gerekiyor. Daha iyi anlaşılması için 50 yaşındaki bir kişi için şöyle bir hesap yapalım. 220'den 50'yi çıkardığımızda 170 kalıyor. Bu sayının %70'i ise 119 oluyor. Yani 50 yaşındaki bir kişinin spor yaparken kalp atış hızı dakikada 119'u geçmemelidir. 4. Bu şikayetleriniz varsa spora ara verin. Spor yaparken vücudunuzu dinlemeyi asla ihmal etmeyin. Uzmanlar, spor sırasında göğüste sıkıntı, normalin dışında nefes darlığı, çarpıntı veya baş dönmesi gibi şikayetler gelişirse egzersizlere asla devam edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle göğüs ağrısı kalp krizinin en önemli belirtisi olduğu için böyle bir durumda zaman kaybetmeden hekime başvurmanız hayati öneme sahip olabiliyor. 5. Sabahın erken saatleri sakıncalı. Sabahları erken uyanıyorsanız ilk 3 saat içerisinde spor yapmaktan kaçının. Bu saatlerde adrenalin hormonunun en yüksek seviyede olması damarlarda kasılmaya yol açıyor. Bunun sonucunda kan basıncı yükseliyor ve kalp ritmi hızlanıyor. Bunların yanı sıra sabah erken saatlerde vücudumuzdaki fibronolitik sistem olarak adlandırılan ve pıhtıyı parçalayan sistem en düşük seviyede olduğu için damarlarda pıhtı oluşma riski yükselebiliyor. Tüm bunlar nedeniyle sabahları erken saatlerde yapılan spor kalp krizini tetikleyebiliyor. 6. Yemekten hemen sonra spor yapmayın. Spora yemekten kısa süre sonra başlanması, kan dolaşımını bozarak göğüs ağrısını, çok daha önemlisi kalp krizini tetikleyebiliyor. Bu nedenle kalp hastasıysanız sporunuzu yemekten en az 2-3 saat sonra yapmaya özen gösterin. 7. Aşırı sıcak ve soğuk havalarda spor yapmayın. Sıcak havalarda özellikle aşırı efor sarf edilen spor türlerinde aşırı terlemeye bağlı olarak damarlardaki kan miktarı azalabiliyor. Bunun sonucunda kan basıncı düşebiliyor. Spor, soğuk havalarda da yine kan basıncını bozarak göğüs ağrısı veya kalp krizini tetikleyebiliyor. Dolayısıyla aşırı sıcak veya soğuk havalarda spor yapmayın ya da kapalı mekanları tercih edin. 8. Aşırı soğuk veya sıcak suda duş almayın. Spordan sonra dikkat etmeniz gereken kurallardan biri de aşırı sıcak ya da soğuk duştan veya saunalardan kaçınmak olmalı. Zira aşırı sıcak ve aşırı soğuk su damarlarda kasılmaya neden olarak kalp krizini tetikleyebiliyor. Spor sonrasında ılık suyla yapacağınız duş kaslarınızın rahatlamasına katkı sağlayacaktır.
spor yaparken dikkat etmeniz ve asla yapmamanız gereken şeyleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.